Lider Galatasaray'ın kendi evinde yani Rams Park'ta sayısız eksiği olan Gaziantep karşısında bir berabere kalmasıyla sarsılan futbol gündemine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu sadece basit bir puan kaybı gibi görünmüyor. Hiç değil. Şampiyonluk yarışının en kritik virajında kulübün içindeki o fay hatlarını ortaya çıkaran bir sarsıntı olabilir bu. Kesinlikle öyle. Bu beklenmedik sonucu ve artçı şoklarını anlamak için de sizin bize sunduğunuz BTV, Navspor ve Kontraspor'daki maç sonu programlarındaki uzman yorumlarını derinlemesine bir inceledik. Amacımız ne peki bu incelemede? Amacımız sahadaki o şaşırtıcı performans düşüşünün ardındaki gerçek nedenleri bulmak. Soyunma odasında fısıldanan o meşhur yanlarım ağrıyor sendromu nedir onu anlamak. Evet, o çok ilginç bir tabir. Hem teknik ekibe hem de yönetime yöneltilen sert eleştirileri ve tabii ki bu sonucun ezeli rakip Fenerbahçe ile olan şampiyonluk yarışı için ne anlama geldiğini masaya yatırmak. O halde herkesin zihnini kurcalayan o temel soruyla başlayalım. Lider Galatasaray evinde üstelik bu kadar fazla eksiği olan bir rakibe karşı nasıl oldu da puan kaybetti? Yani akıl alır gibi değil. Maçı izleyenlerin ve yorumcuların ortak görüşü bunun bir puan kaybından çok bir yenilgi gibi hissettirdiği yönünde. Hatta daha da fazlası. Gaziantep o 90+4'te Bayo'nun kaçırdığı akıl almaz pozisyonla maçı kazanabilirdi bile. Kesinlikle. Yani maçı izleyen herkesin gördüğü bir çöküş vardı sahada. İstatistikler de bunu doğruluyor sanırım, değil mi? Hem de nasıl doğruluyor. Rakamlar sahadaki o çaresizliğin en net fotoğrafını çekiyor resmen. Galatasaray ilk yarı boyunca rakip kaleye tek bir isabetli şut bile çekemedi. Sıfır. 0. İlk isabetli şutları geldiğinde takvimler 70. dakikayı gösteriyordu. Düşünebiliyor musunuz? İnanılmaz. BTV'deki yorumcular bu duruma klasik Galatasaray kış tutulması diyorlar ki bu taraftarların aslında aşina olduğu bir kavram. Evet, her sene konuşulur. Ama çok önemli bir detayın altını çiziyorlar. Bu sendrom normalde Şubat aylarında başlarken bu sezon çok daha erken Ocak ayında kapıyı çalmış görünüyor. Ama işin en tuhaf, en ironik tarafı ne biliyor musunuz? Kaleci Muslera'nın maç sonu açıklamaları. Evet, dinledim. Kaptan çıkıp 90 dakika oyunun hakimi bizdik, galibiyeti hak ettik diyor. Fakat aynı maçta tüm kaynakların ve yorumcuların istisnasız hemfikir olduğu bir gerçek var. Nedir o? Sahada Galatasaray'ın en iyi oyuncusu yaptığı kritik kurtarışlarla belki de yenilgiyi önleyen Muslera'ydı. Aynen öyle. Bir oyuncunun algısıyla sahadaki gerçeklik arasındaki bu uçurum bile takımın içinde bulunduğu kafa karışıklığını özetliyor aslında. Bu disconnect yani algı ile gerçeklik arasındaki kopukluk çok tehlikeli bir sinyal. Neden tehlikeli? Çünkü bu sorunun sadece o 90 dakikayla sınırlı olmadığını, çok daha derinlerde yattığını gösteriyor. Kaynaklarımızdaki uzmanlar da tam olarak bu noktadan hareketle sorumluları aramaya başlıyor. Ve oklarını sadece sahaya çevirmiyorlar anladığım kadarıyla. Hayır, hayır. Oklar aynı zamanda soyunma odasına, teknik direktör kulübesine ve en tepeye, yönetim katına çevriliyor. Bir saniye, soyunma odası dediniz. BTV'deki bir yorumcunun ortaya attığı inanılmaz bir iddia var. Yanlarım ağrıyor sendromu. Evet, Bu tabiri ilk duyduğumda çok şaşırdım. Yani kaynaklar bazı oyuncuların maaş adaletsizliği gibi nedenlerle mutsuz olup kanıtlanması zor, hafif sakatlıkları bahane ederek bilinçli bir şekilde performans düşürdüğünü mü iddia ediyor? Bu çok ağır bir suçlama. çok ağır ve bir o kadar da ciddi bir teşhis. Bu yanlarım ağrıyor sendromu teorisi aslında birçok yorumcunun işaret ettiği temel bir sorunun, yani maaş adaletsizliğinin somutlaşmış hali. Nasıl yani? Biraz açar mısınız? Kaynaklara göre takımın dinamosu olan Lucas Torreira gibi bir oyuncunun yeni transfer edilen ve henüz beklenen katkıyı veremeyen Hakim Ziyech gibi isimlerden çok daha az kazanması soyunma odasındaki dengeleri alt-üst etmiş durumda. Rakamlar arasında uçurum mu var? Hem de nasıl? Kontraspor'daki bir yorumcunun ifadesi durumu çok net özetliyor. Yılda 2,5 milyon euroya oynayan bir oyuncudan 5-6 milyon euro olan takım arkadaşı kadar özveri beklemeniz hayalcilik olur diyor. Hatta Torreira son zamanlarda çıkan transfer dedikodularının temelinde de bu maaş memnuniyetsizliğinin yattığı kuvvetle iddia ediliyor. Bu yanlarım ağrıyor sendromu kulağa ilginç gelse de bir yandan da biraz komplo teorisi gibi değil mi? Olabilir.
Yani milyonlarca taraftarın önünde şampiyonluk yarışının en kritik anında profesyonel bir oyuncunun bile isteye frene basması ne kadar gerçekçi. Belki de sorun daha basittir, sadece formsuzluktur ya da mental yorgunluktur. Harika bir nokta ve bu tartışılması gereken bir ikilem. Yorumcular da bunu kanıtlanmış bir gerçek olarak sunmuyor zaten. Bir teşhis olarak sunuyorlar. Aynen. Soyunma odasındaki genel havanın ve motivasyon düşüklüğünün bir teşhisi olarak sunuyorlar. Ama sorun sadece parada değil. Başka ne var? Sahada birbiriyle konuşan, mücadele eden, o bilinen Galatasaray ruhunun kaybolduğuna dair genel bir kanı var. Özellikle Bakambu'nun Afrika Kupası'nda olması bu ruh eksikliğini daha da belirginleştiriyor. Bakan bu kadar kilit bir figür müydü takım içinde? Kaynaklara göre evet. Çünkü Bakambu sadece bir golcü değil, aynı zamanda antrenmanlarda bile arkadaşlarını iten, mücadeleye çağıran, takımı ateşleyen bir lider karakter. Anladım. Onun yokluğunda bu liderliği üstlenecek bir figürün sahada görünmemesi, takımın ne kadar başıboş kaldığını gösteriyor. Peki, oyuncular bu kadar dağınıksa onları bir arada tutması gereken kişi olan teknik direktör Okan Buruk'un bu tablodaki payı ne? Maç sırasında kenardaki duruşu çok eleştirildi. Evet, çok eleştirildi. Neredeyse üşüyor gibi bir hali vardı. Takıma enerji vermekten çok uzaktı. Kesinlikle. Yorumcular Okan Buruk'un kenarda motivasyonsuz göründüğünü, taktiksel olarak maça müdahale etmekte çok geç kaldığını ve en önemlisi bir B planının olmadığını vurguluyorlar. B planı eksikliği evet, bu en büyük eleştiri sanırım. Aynen. Takımdaki Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech gibi yönetimi zor rockstar karakterler arasındaki iletişimi ve saha içi uyumu sağlayamadığı da sıkça dile getirilen bir eleştiri. Ama asıl sorgulanan başka bir şey var galiba. Nedir? Sezon başında yaptığı o iddialı tarihin en iyi transfer dönemi açıklaması. Evet. O açıklama şimdi bu sonuçlarla birlikte daha çok göze batıyor. Gaziantep'in onca eksiğine rağmen kulübesi Galatasaray'ın kulübesinden daha fazla alternatif sunuyordu deniyor. Bu çok çarpıcı bir iddia. Okan Buruk'un çaresizce kulübeye dönüp oyunu değiştirmek için elinde genç oyuncu Baran Demiroğlu'ndan başka tecrübeli bir ofansif koz bulamaması. Evet. O 100 milyonlarca euroluk transfer bütçesinden sonra gerçekten inanması güç bir durum. BTV'deki bir yorumcunun tespiti durumu mükemmel özetliyor. Ne diyor? Diyor ki, Galatasaray'ın kulübesi o kadar zayıf ki Okan Buruk arkasına döndüğünde yankıdan başka bir şey duymuyor. Çok doğru bir tespit. İşte bu çaresizlik aslında resmin sadece bir parçası. Çünkü o zayıf kulübeyi inşa eden ve teknik direktörün elini kolunu bağlayan bir üst akıl var, yönetim. Tabii. Taraftarın maç sırasında yükselen yönetim istifa tezahüratlarının arkasında yatan nedenler de tam olarak burada başlıyor, değil mi? Evet. İplerin koptuğu yer burası. Kaynaklar yönetime yönelik eleştirileri 3 ana başlık altında topluyor. Nedir o başlıklar? Timur veya Abdurrahmin Albayrak gibi bir figürün eksikliği çok net hissediliyor. Yani takım sahipsiz mi kalmış? Bir nevi. Yönetim takımla arasına bir mesafe koymuş gibi görünüyor. Ve bu da sorunların büyümesine neden oluyor. İkincisi de sanırım o çok konuşulan transfer politikası. Aynen öyle. İkinci başlık yanlış transfer stratejisi. Tüm parayı Zaha, Ziyech, Tete gibi birkaç yıldıza yatırıp yedek kulübesini tamamen boş bırakma stratejisi iflas etmiş durumda. Peki bu algıyı kim yaratıyor? Bir yorumcunun tespiti çok çarpıcı. Galatasaray, Avrupa'nın Suudi Arabistan'ı gibi algılanıyor. Herkes kulübün elinde para olduğunu bildiği için en sıradan oyuncuya bile fahiş fiyatlar çekiyor. Bu algıyı yaratan da yönetimin PR odaklı yaklaşımı o zaman. Kesinlikle. Transferleri gizlilikle yürütmek yerine Milano'ya özel uçak kaldırmak gibi gösterişli hamlelerle şov yapılması hem pazarlık gücünü zayıflatıyor hem de içerideki maaş dengesizliğini körüklüyor. Yani o gösterişli transfer anonsları aslında kulübe iki kez zarar veriyor. Hem mali olarak fiyatları şişiriyor Evet, hem de soyunma odasındaki huzuru bozuyor. İnanılmaz bir sarmal. tam olarak bu. Ve üçüncü ve son olarak da taraftardan kopuş meselesi var. Fenerbahçe derbisindeki o meşhur yağmurluk olayı Evet, çok konuşulmuştu. ve bu maçta dondurucu soğuğa rağmen bilet fiyatlarının fahiş seviyelerde tutulması
yönetimin taraftarın gerçekliğinden, ekonomik zorluklarından ne kadar habersiz olduğuna dair bir kanıt olarak sunuluyor. Yani bütün bu faktörler Birleşince Gaziantep beraberliği gibi tek bir kötü sonuç bardağı taşıran son damla olabiliyor ve tüm bu birikmiş öfke bir anda patlıyor. Peki, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde bu beraberliğin büyük resimdeki anlamı ne oluyor? Sadece 2 puan mı kaybedildi yoksa çok daha fazlası mı? Bunu daha büyük resme bağlarsak, kaynaklardaki tüm uzmanların ortak görüşü şu: bu sonuç şampiyonluk yarışındaki en büyük rakip Fenerbahçe'ye verilmiş bir hayat öpücüğü. Hayat öpücüğü, çok güçlü bir tabir. Çünkü Fenerbahçe'nin kazanması halinde puan farkı 1'e inecek ve 3 yıldır süren o psikolojik üstünlük bir anda el değiştirecek. Galatasaray'ın kurduğu o dominant ve yenilmezlik havası tek bir maçla dağılma riskiyle karşı karşıya. O zaman bu durumda hafta içinde oynanacak olan Atletico Madrid maçı sıradan bir Avrupa maçı olmaktan çıkıyor. Çok daha fazlası oluyor. Artık bir Şampiyonlar Ligi finali niteliği kazanıyor. Bu maç sadece turu geçmek için değil Değil, evet. ve tüm sezonun moralini kurtarmak, o kaybolan ruhu geri çağırmak ve çatırdayan yapıyı bir arada tutmak için oynanacak. Oradan gelecek kötü bir sonuç domino etkisi yaratabilir. Kesinlikle. Tüm yorumcuların altını çizdiği nokta bu. Bu tek bir beraberlik, kulüp içindeki maaş krizinden, yönetimsel zafiyetlere, teknik direktörün sorgulanmasından taraftarın isyanına kadar, halının altına süpürülmüş tüm çatlakları gün yüzüne çıkardı. Ve baskıyı arttırdı. Baskıyı ve beklentiyi belki de sezonun en yüksek seviyesine taşıdı. Gördüğünüz gibi bu birlik beraberlik sadece tabelada yazan bir skor değil. Maaş anlaşmazlıkları, zayıf bir yedek kulübesi, sorgulanan yönetim stratejileri ve belki de en önemlisi yıllardır süren aralıksız başarının getirdiği muhtemel bir mental yorgunluk gibi çok daha derin sorunların bir yansıması. Sahadaki, soyunma odasındaki ve yönetim katındaki tüm bu sorunları kaynaklarınızdaki uzmanların gözünden dinlediniz. Artık bu basit bir puan kaybı değil, bir imparatorluğun duvarlarındaki ilk büyük çatlak olabilir. Kaynaklar sorunu büyük ölçüde Galatasaray'ın iç dinamiklerinde arıyor. Ancak bir yorumcu gözden kaçan bir noktaya değiniyor. 3 yıldır üst üste şampiyon olmanın getirdiği o doğal yıpranmışlık ve motivasyon kaybı. Bu da size şu soruyu bırakıyor. Acaba tanık olduğumuz şey dominant bir döngünün doğal ve kaçınılmaz bir sonu mu? Bu birkaç yeni transfer veya daha iyi bir yönetimle çözülebilecek geçici bir kriz mi? Yoksa sürekli başarının psikolojisiyle ilgili durdurulması çok daha zor, derin bir mesele mi?